BlackRock gibi şirketler yatırımlarına başladığı için tamamen aslında Bitcoin ve Ethereum ETF odaklı hale geldi. Bitcoin harici altcoin'lerin düşüşler yaşayabileceğini düşünüyorum. Özellikle Web3 kültüründen uzak olunması ve blockchain tarafındaki yetersiz bilgilerden kaynaklı tam olarak kriptonun ne olduğu bilinmiyor. SafeBit. Geleceğe güvenle git. Enes Bey merhaba. Merhaba. SafeBit ailesine hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Olcay Bey. Safe Talks yayınımıza da hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Enes Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bize ve izleyicilerimize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii. Leo Enes diye geçerim kripto camiasında. Öncelikle ufak bir kendimden bahsetmek isterim çünkü Web3'ye girişim ve daha sonrasında SafeBit ailesine kadar gelişim biraz farklı yollardan geçti. 2020 senesinde aktif olarak kriptoyla tanıştım ve çalışmaya başladım. 2020 senesinde aktif olarak Polkadot ekosisteminde çalışmaya başladım. Content creator olarak başlamıştım. Daha sonrasında psikoloji lisansından sonra yapay zeka mühendisliği yüksek lisansına evrildiğimde daha çok Web3'nin sosyolojisi, özellikle merkeziyetsizlik, governance altyapısından dolayı ilgim artmaya başladı. Daha sonrasında Gavin Wood'un öğrencilerinden biri olarak Polkadot ekosistemine hakim olmaya başladım. Bu süreç zarfında Astar Network, Fala Network ve Near Protocol'den Paras Digital gibi farklı projelerde developer olarak ve product manager olarak görev yaptım. Yaklaşık bir 4 seneye yakındır İtalya'da yaşıyordum. Şubat ayında Türkiye'ye geri dönüşüm sağlandı ve bu süre zarfında SafeBit ailesine katıldım. İyi ki katılmışsınız o zaman. Teşekkür ederim. Sıradaki soruma geçeyim. Türkiye kripto borsalarının evrimi ve konumuyla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii şu anda bildiğiniz üzere Covid-19 sürecinden sonra özellikle Türkiye tarafında pandemi sürecinde getirdiği etkilerden dolayı hem finansal hem ekonomik olarak Türkiye'de bir Web3 adaptasyonu başladı. Bu süre zarfında ne oldu? İnsanlar pandemi sürecindeki eve kapanmadan sonra kriptoya ilgi duydu. Bu süre zarfında Türkiye'de Bitcoin'den tutun Ethereum'a, altcoin'lere ve hatta Twitter üzerindeki fenomenlere kadar hepsi 2020 senesinde Türkiye'de doğuşunu gerçekleştirdi. Ama aslında geriye dönüp baktığımızda kripto uzun sürece dayanan 2008 Amerika ekonomik krizinden tutun günümüze kadar sürekli evrilmeye devam eden bir sürece sahip. Şu anda Türkiye genel kripto piyasasında aslında çoğu kişi yatırımcı olarak yer alıyor. Fakat aynı zamanda Türkiye'deki genç nüfus potansiyelinden dolayı da günümüzdeki üniversitelerin blockchain kulüplerinden çıkan birçok projeye sahip. Bu süreç zarfında Türkiye'deki genel kripto piyasası şu anda regülasyondan dolayı, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin TPK'dan MASAK'a kadar bir regüle sürecinden geçtiğinden dolayı fazlasıyla kurumsal yapıya bürünmüş durumda. Bu süre zarfında yasal suçların önlenmesi adına şu anda SPK ve MASAK legalizasyon ve lisans getirme sürecini başlattı. Bundan dolayı şu anda Türkiye'nin asıl amacı aslında kriptoyu daha regüle hale getirmek. Bununla birlikte aynı süreç Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkede de devam ediyor. Özellikle SEC'in ETF'lere verdiği önem, Bitcoin'in, Ethereum'un, son zamanlarda Litecoin'in, Solana'nın ve Heber'ın aldığı ETF süreçlerinden sonrasında özellikle kurumsal altyapılarda fazlasıyla yatırım olanağı açıyor Amerika tarafındaki SEC süreci. Evet Enes Bey, Türkiye kripto borsaları ile ilgili görüşlerinizi aldık. Peki dünyadaki genel kripto borsalarının durumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Tamam, öncelikle çok güzel bir soru çünkü yaklaşık 2020 boğa sezonundan sonrasında altcoin sezonu yaşamadık. Aslında genel kripto piyasasındaki konuşmam gereken durum burada başlıyor. Bildiğiniz üzere 2024 senesinin başlarında Bitcoin ve Ethereum ETF alma sürecinden sonra kurumsal tarafta fazlasıyla yatırım almaya başladı. Bu süreçte BlackRock gibi şirketler yatırımlarına başladığı için tamamen aslında Bitcoin ve Ethereum ETF odaklı hale geldi. Retail yani topluluk odaklı dediğimiz topluluktaki kullanıcıların ellerindeki olduğu likidite az olduğundan dolayı şu anda Bitcoin ve Ethereum dışındaki genellikle altcoin piyasalarına baktığımızda fazlasıyla işler acısı. Bu süreç zarfında ben de 2025'in başlarında bir boğa sezonu bekliyordum. Fakat ne yazık ki şu anda dünyada likidite krizi olduğu için Powell'ın yani Amerika Merkez Bankası'nın şu andaki faiz indirimlerinde
biraz geciktiğinden dolayı özellikle Trump'la Powell arasında çok fazla çatışma olduğunu gördük. Buradaki asıl süreç aslında tamamen faiz politikasının düşmemesinden dolayı ve bu süreç zarfında dünyada özellikle büyük şirketlerin daha çok dolarlarını, yani likiditelerini, para kaynaklarını faiz üzerinde tutmasından ve ekonomiyi canlandıracak yatırım alanları açmamasından dolayı bu süreç kaynaklanıyor. Normalde bildiğiniz üzere kripto aslında normal ekonomi piyasalarından çok fazla bağımsızlığına sahip. Tam olarak, net olarak mesela Amerika borsalarına, Nasdaq'takinden tutun diğer Borsa İstanbul'a kadar her şeyi söyleyebilirim. Aslında onlara karşı çıkmış bir piyasa. Yani bu süreçte şunu söyleyebilirim. ETF'den sonra özellikle kısaca Afrika'ya ve Güney Amerika'ya girdiği gibi beyaz insanların da kriptoya girişiyle özellikle piyasalar çok fazla dalgalanmaya başladı. Ben bu süre zarfında likidite krizinin özellikle daha da artacağını ve özellikle yatırım tavsiyesi olmasa da Bitcoin harici altcoin'lerin çok daha fazlasının düşüşler yaşayabileceğini düşünüyorum. Bunların en büyük nedeni ise piyasanın kendini sıfırlaması ve retail'in sıfırdan kriptoya girmesi lazım. Çünkü günümüzde çoğu yatırımcı halihazırda pozisyonlarını kripto tarafında barındırıyor. Ve alternatif olarak bu yatırımcıların şu anda para kazanması neredeyse mümkün hale gelmiyor. Şöyle diyeyim, burası şu andaki piyasamızın market hacmi. Buraya çıkarken zaten burada alan yatırımcı ne yazık ki buraya geldiğinde maliyetinden satışını gerçekleştiriyor. Bundan dolayı şunu söyleyebilirim ki sizlere, şu andaki genel kripto piyasasındaki özellikle fiyat bazlı çok iç açıcı konuşmalar yapamayacağımı dile getirebilirim. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Peki SafeBit borsasında gelecekte bizi neler bekliyor? Özellikle bu soru için gerçekten heyecanlıyım. Çünkü bildiğiniz üzere yakın zamanda ekibe katıldım. Buranın sinerjisi bana güzel şeyler kattı. Geçmişteki deneyimlerimden ve önümüzdeki gelecekte kripto dünyasında Türkiye'nin öneminden dolayı şu anda aslında sıfırdan güzel bir community base olma halinde gidiyoruz. Bu süreçte şunu söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere Türkiye'de özellikle bazı kripto borsalarında çok fazla kurumsallık yapısı mevcut. Yani çoğu kripto borsası döviz haline gelmiş, kullanıcılarla iç içe olmayan, çok fazla etkileşim halinde olmayan borsalar halinde, kurumlar halinde. Öncelikle SafeBit borsası olarak biz bunlardan ziyade kullanıcı tabanına inen, kullanıcılarla iç içe olan ve tamamen Web3 kültürüne odaklanan bir borsa haline gelmek istiyoruz. Tabi bu süreçte bildiğiniz üzere SPK, MASAK tarafından denetlemeler devam ediyor olsa da özellikle Web3 kültürünü kaybetmek istemiyoruz. Bildiğiniz üzere Satoshi'den gelen 2008'deki Bitcoin devriminden, white paper'ından beri şu anda bir Web3 kültürü inşa edildi. Ethereum'un çıkması, EVM çıkması, EVM'in birlikte Solidity üzerinden smart kontratların geliştirerek NFT kültürünün atması. Burada çok fazla OG community yarattı ve çok fazla bir kültüre sahip oldu. Biz SafeBit olarak global tarafta özellikle farklı ekosistemlerle iç içe olmak ve Türkiye tarafındaki projeleri hem globale taşırken aynı zamanda globaldeki Web3 kültürünü Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki şu anda kripto ne kadar çok biliniyor olsa da özellikle Web3 kültüründen uzak olunması ve blockchain tarafındaki olan yetersiz bilgilerden kaynaklı tam olarak kriptonun ne olduğu bilinmiyor. Bu süreç zarfında SafeBit olarak bizim asıl amacımız Web3 kültürünü tekrar Türkiye'ye getirmek ve özellikle Web3 kültürüyle öne çıkan bir borsa haline gelmektir. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim Enes Bey. Türkiye'deki genç nüfusun kriptoya bakışı, kripto ile ilgili beklentileri nelerdir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz acaba? Çok güzel bir soru. Bildiğiniz üzere Türkiye'deki gençler kripto ile çok erken yaşta tanışma şansı buldu. Çünkü özellikle genç nüfusa sahip bir ülke yapısına sahibiz. Genellikle şu anda baktığımızda Avrupa tarafında en çok genç nüfusa sahip ülkelerden büyük ihtimalle 1. sıradayız. Bu süre zarfında şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de bildiğiniz üzere genellikle enflasyon olan ülkelerde, Arjantin'de olsun, Brezilya'da olsun, nasıl oluyorsa Türkiye'de de aslında benzer durum söz konusu. Genç nüfusun kriptoya veya kripto türevi yatırım araçlarına çok fazla ilgisi var. Bunun sebebi genellikle ekonomik yapılar ve sosyolojik yapılar. Bu süre zarfında şunu söyleyebilirim. Türkiye'de aslında kripto ikiye ayrılıyor. Bir, yatırım aracıyla para kazanmak için olan alan.
İki olarak da geliştirici olan taraf. Üniversitelerde fazlasıyla blockchain tarafına uyum sağlayan, geliştirici olmak isteyen topluluklar var. Ve baktığımızda Türkiye'den aslında çok fazla proje yurt dışında kendilerini tanıtma imkanı buldu. Başarılı olur, başarısız olur. Bu fark etmez. Ama burada şu algıyı kırdı. Bu algıda Türkiye'den Made in Turkey aslında güzel anlamda kriptoda Made in Turkey at Web3 oldu. Bunu söyleyebilirim. Bununla birlikte şunu söyleyeyim. Yatırımcı bazlı baktığımızda Türkiye sadece genç nüfus olarak değil, genel nüfus oranında Asya'da TVL hacminde birinci, büyük ihtimalle ilk 5'tedir. Ama birinci olduğu bir konum var. Aylık gelirine nazaran en çok yatırım yapan ülke Türkiye. Ortalama hane gelirine göre aylık olarak en çok yatırım yapan ülke Türkiye. Buradan şunu çıkartabiliriz. Türkiye kriptoya ilgi duyan bir ülke ve dünyada önemli bir konuma sahip ve gelecekte özellikle gençlerin de blockchain'e olan ilgisi ve genç nüfusun üniversitedeki eğitim hayatlarındaki, öğretim düzeyindeki üniversite mezuniyet oranında artmasıyla birlikte Türkiye ileride kripto cenneti olacak Dubai ile birlikte. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz Enes Bey. Bir Safe Talks yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim Olcay Bey. Yayına katılmak gerçekten güzel oldu. Önümüzdeki hafta sizlerle güzel içeriklerle karşı karşıya geleceğiz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. SafeBit. Geleceğe güvenle git.